Bugün bu enteresan radyoyu tamir edeceğim. Yine bir ikinci el sitesinden oldukça ucuza aldım. Neredeyse bedavaya aldım. Eksikleri var tabi. İşte burada ses düğmesi yok mesela. Anteni de eksik. Bir deneyelim bakalım çalışıyor mu? Ses yok. Işık da yanmıyor. Bu da boşa dönüyor. Çıt yok. Ya, muhtemelen oynanmış içiyle. Ama jeneratör çalışıyor gibi. İşte bu jeneratörle içindeki şarjlı pili doldurabiliyorsunuz. Şarjlı pil dedim ama şarjlı pil de yok yerinde. Onu da almışlar. Yani ben bunu böyle şarj ederken şarj olan bir pil falan yok tabi. İçini açıp bakacağız artık. Tek çipli basit bir devre gibi görünüyor. Muhtemelen zaten yine bir Sony çipidir bu. Böyle AM/FM tek çipli Sony alıcı entegreleri çok fazla popülerdi eskiden. Özellikle 80-90'lardaki radyolar hep böyle. Tek çipli her şeyi yapıyorsunuz. Buralar besleme olmalı. Şurada böyle küçücük motor gibi bir şey var. İşte şarj eden de bu. Üretici dinamo bu. Şuradaki şarj ledini de çıkaralım. Burada da kulaklık ve adaptör girişi var. Şu bir devreyi de açığa çıkaralım bakalım. Şunu çıkarmak lazım buradan. O zannederim şarjlı pile giden kablo. Bu da herhalde öbür LED'i yakmak için. Öndeki LED'i yakmak için. Şu pilin eksisine bağlı olan kısmı da sökeyim.
Burada bir şey kalmadı. Şimdi anten var. O da zaten antenin ucu yok. Şu da LED'e giden kablo. Öndeki LED'i yakan kablo. Onu switch'in arkasına lehimlemişler. Şuraya bir gerilim vereyim bakayım LED yanacak mı? Tabii ki akım sınırlamalı olarak veriyorum. Anlaşılan LED de gitmiş. Şu hoparlörden de bir kurtulalım. Devreyi elimize alalım artık. Bir de şu kollu jeneratörden gelen 3 tane kablo var. Onları çıkarayım. Evet, şimdilik bunu da kenara koyalım. Radyo kısmımız burada. İşte bakın burada diyotlarla, demek ki alternatif gerilim üretiyor jeneratör. Diyotlarla doğrultuyor. Şuradan bakın mesela yönü önemli değil. Bir gerilim verirsem LED'in yanması lazım. Evet. Biraz arttırayım. Gördüğünüz gibi burada bir gerilim ürettiği zaman LED yanıyor ve pilede şarj akımı gidiyor. Bu da işte band seçme düğmesi. Şuradaki çentik şuraya, düğmenin üstüne giriyor. Şu öndeki fener yerine kullanılan LED'i de bir çıkarmaya çalışıyorum şimdi. Şu vidaları söksem iyi olacakmış. Radyoyu tamir etmeden buna giriştik ama olsun, bu da aradan çıksın. Radyoyu tamir edersen bu da hazır olur. Bir tane parlak bir LED var. Her ihtimale karşı bir daha bakayım LED'e. Doğru yön burası olması lazım. Hani yanlış görmüşümdür belki. Ters de bakayım. Yok. LED gitmiş. Bende stoktan bir tane çıktı parlak bir LED. Gördüğünüz gibi bu çalışıyor. Şuraya içinde bir denersek. Evet, fena değil. Şimdi bacaklarını öbürüyle aynı boyda keselim. Çünkü anladığım kadarıyla boyu önemli. Lambayı tekrar eski haline getiriyoruz.
Bir deneme daha yapayım. Uçları ters lehimlemişim. Siyahla siyah olmadı ama neyse artık. Şimdi bu tür radyolarda arıza çok büyük ihtimalle IC'nin kendisinden kaynaklanıyor. Zaten her işi yapan IC olduğu için arızalanan da o oluyor. Şöyle ben şimdi güç yolu üstündeki kondansöre baktım. Burası artı olmalı. Eksinin de neresi olduğunu buldum. O da yine güç kondansörünün üstünden gidersek şurada eksi de burası oluyor. Zaten en çok yer kaplayan da eksi. Gördüğünüz gibi entegrenin besleme gerilimi 4,5 volt geliyor. Şimdi ben bu tür entegrelerde çok fazla hata aramakla uğraşmıyorum. Bir tane amplifikatörü entegrenin çıkışına bağlıyorum. Zaten %99 entegre çalışıyorsa o amplifikatörün çıkışından bir çıkış alıyorum. Yani entegrenin çıkış bacağında bir şey yoksa zaten o entegrenin yanmış olduğuna hükmediyorum ki %99 doğru çıkıyor. Çünkü genelde bu entegrelerin zaten audio kısmı yanıyor. Daha önce birkaç defa tamir ettiğim için artık biraz tecrübe oldu tabi. Şimdi amfiye de bir güç kaynağı bağladım. Amfinin eksisini devrenin eksisine ve çıkışa bağlıyorum. Entegrenin çıkışı da burası olmalı. Çünkü hoparlöre giden yolu izledim. Şuradan bir kondansatör üstünden hoparlöre gidiyor. İşte tam çıkışına dokunuyorum şu anda ve bir şey yok. Entegre hiçbir çıkış vermiyor. Şimdi ben entegreyi söktüm. Ama işte sıcak hava tabancasını bu yandaki plastikler nedeniyle falan kullanamadım. Biraz da yolları mahvettik. Çıkarırken biraz uğraştırdı çünkü. Şu şekilde duruyordu. Evet işte Sony'nin entegresi CXA1691BM. Bu entegre elimde olmadığı için şimdi sipariş edeceğim. Birkaç gün sonra da tamire devam edeceğim. Burayı da biraz temizledim. Bir iki tane yolu gördüğünüz gibi koparmışım. O yolları tamamlamam gerekecek. Şu yol mesela gitmiş. Burası da. Şunu iyice bir temizleyip o yolları da tamamlayacağız mecburen. Ismarladım ve yeni entegre geldi. Şimdi bunu böyle yazılı tarafı alta gelecek şekilde monte etmişler. Biz de öyle yapacağız. Dediğim gibi gene burada ısı tabancası falan kullanamayacağım. Çünkü yandaki plastiğe ve üstteki kondansatöre zarar verebilirim. Bunu bu şekilde lehimleyeceğim. Lehimledikten sonrasında göstereceğim size. Çünkü kamera altında lehimlemek biraz zor.
İşte şöyle bir yaklaştırayım. Elimden geldiğince ince bir şekilde lehimlemeye çalıştım ama gene de o tamamladığım bağlantılar biraz kalın oldu ama iş görecektir. Tüm bağlantıları doğru yaptığıma inanıyorum. Evet, hoparlörümüzle beraber bir tane deneme hoparlörü, güç kaynağımızı bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi alet canlandı. Dediğim gibi yani tek çipten oluşan bu cihazlarda hatanın kaynağı da tabii ki tek çip oluyor. %99 durumda. Diğer dalgalara da bakıyoruz. Şimdi bu düğmenin bir kademesi pil, bir kademesi de şarjlı pil ile çalışmasını sağlıyor. Evet, devremiz çalışır duruma geldi. Şimdi toparlama zamanı. Şunları hoparlör çıkışı olarak ayarladım. Onun dışında aşağıdan bağlamam gereken bir şey var mı diye bakıyorum. Her şey yukarıda şu anda. Yerine yerleştirebiliriz. Şu tabi düğmeye dikkat etmek lazım. Onu mesela bunu en üste alıp bunu da şurada en sağa doğru çevirirsem şu şekilde tam o düğme üst üste oturacaktır. Şu gerilim üreticinin uçlarını bağlayacağım şimdi. Tabi bir de tavsiye ederim, ben sökerken aleti sürekli fotoğrafını çekiyorum. Hani ondan sonra hangi kablo neredeydi onu unutmamak için. Bunu da ekranımda kabloların yerine bakarak yaptım. Yanlış yapmamak için. Hoparlör uçlarımızı da bağlayacağız şimdi. İşte bu şarjlı pil. Şimdi ben elimdeki şarjlı pili buna taktım. 3.6 voltluk şarjlı pil. Gördüğünüz gibi şarjlı pille de çalışıyor alet. Bu şimdilik bir kenarda dursun. Şimdi devrenin artı ucu buradaydı. Onu yerine bağlayacağım. Şurası LED'i açıp kapatan switch. Onun uçlarına da LED'imizi bağlamamız lazım. Öndeki fenerden bahsediyorum. Şöyle bir deneme amaçlı tam lehimlemeden bakıyorum.
Evet, doğru yönde. Çünkü artısına eksine dikkat etmek lazım. Doğru yönde bağlamışım. Lehimleri sağlamlaştırıyoruz. Evet, artık öndeki fenerimiz de yanıyor. Şu kulaklık ve adaptör girişlerini de şuraya oturtup vidalayacağız. Tam oturmadı yalnız. Şöyle. Heh. Burası da tamam. Şimdi şunun eksisini pilin eksisine bağlamak lazım. Pilin eksisi şuradaydı. Çünkü buradan adaptör takıldığı zaman eksiyi kesiyor. Adaptörün eksisini veriyor. O yüzden eksi buradan geçiyor. Ve bu dörtlü kabloyla cihaza gidiyor. Tabi bir de artısı var. Artısını da bağladığım kabloyu artıya bağlayacağım. Ama önce şu anteni bağlayayım. Anteni bağladıktan sonra şimdi bu pilin artısını bağlıyorum. Pilin artısı da bağlandı. Şimdi şu şarjlı pili konnektörü buradan geçip pile bağlanacak. Yalnız biraz kısa yapmışım onu. Neyse artık. Bakacağız. Ha bu arada LED var tabi. Şarj edilirken yanan LED. Onu da şuradan sökmüştük. O LED'i de yerine takalım. Şu şarjlı pilin ucunu unutmayacağız. Bakıyorum şimdi her şey yerli yerinde mi diye. Sonra kapatacağım. Şu kabloyu biraz çekelim. Jeneratöre çarpmasın. LED'imiz yanıyor. Bu arada iki yöne çevirince de çalışıyor jeneratör. Alternatif akım üretiyor çünkü. Kabloyu da biraz kısa bırakmışım ama neyse bu pil çok fazla girip çıkmayacağı için yeni bir pil takmak isteyen olursa birazcık uğraşacak ama yapacak bir şey yok. Bunun içindeki pil biraz farklıydı aslında. Ben böyle bir pil bulabildim. Neyse ki buraya sığdı. 3 tane NiMH pil bunlar. Toplam 3.6 volt veriyor. Bu şekilde buraya da onu sıkıştırdık. Eski radyolarımdan birinden, daha doğrusu benim stoktan bir tane anten buldum buraya uyan. O anteni de buraya yerleştireceğim. Evet, antenimiz de tamam. Artık vidalayabiliriz.
El fenerimiz yanıyor. Radyomuz çalışıyor. Şimdi tabii o şarjı pille çalıştırdım. Bir de normal pilleri takalım. 2 kademede de çalıştığından emin olacağız. Şimdi normal pillerle çalışıyor. Şimdi de şarjlı. Normal, kapalı, normal pil. Ve de şarjlı pil. Evet, her türlü çalışıyor. Diğer kanallarda gün içinde özellikle pek bir şey bulmak mümkün değil zaten. Yine FM'e döneceğiz. Gayet güzel de bir feneri var. Şu düğmede bir sıkıntı var, yani tam o noktalar yerlerine oturmuyor. Biraz gevşemiş içeriden. Yani 4 tane tıklıyor ama tam yerine oturmuyor. İkinci sorun, burada bir ses ayarı için düğmemiz yok. Yani açıkçası bende de böyle bayağı bir stok var. Ama bu kadar düğmenin içinden şuraya uyan bir tane bulamadım. Artık bakacağım, yani eski bir cihaz aldığımda falan buna uyan bir şey bulursam orayı da tamamlayacağım. Şimdilik oraya uyan bir şey bulamadım. Üçüncü eksik de buradaki kayış. Bu kayışı hiç gelmedi cihazla birlikte. O da kaybolmuş. Buraya da bir şey uyduracağız artık. Evet, gördüğünüz gibi ikinci elde aldığım hiç çalışmayan, her tarafı dağılmış radyoyu toparladık. Pille ve şarjlı pille çalışıyor. Kendi kendini şarj edebiliyor. Güzel bir tamirat oldu diye düşünüyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere.